Arkadaşlar selam. Kanalın ilk seyahat videosu karşınızdayım. Evden çıktım, İstanbul Havalimanı'na gidiyorum. Miami'ye tatile gideceğim, Amerika'ya. Kanalımda daha önce havacılık içerikli videolar paylaştım. Motivasyon videoları da paylaşıyorum. Ama ilk defa bir seyahatimi paylaşacağım, bir tatilimi paylaşacağım. Şu an senelik izindeyim. 5 gün Miami'de kalacağım, daha sonra geri döneceğim. Zaten görevlere, uçuşlara devam edeceğiz. Yaklaşık 2,5 saat önce evden çıktım. Kalkış saatinden saat 2'de uçağım. Saat 11.30 şu an. İşte yol 20-25 dakika sürüyor. Arabayı park et, havalimanına gir. Erken gitmekte fayda var. Bakalım nasıl bir video olacak. Ben de heyecanlıyım. İlk defa böyle bir seyahatimi çekiyorum. Zaten kanalımı açarken amaçlarımdan biri de böyle seyahat videoları da çekmekti. Sizinle yurt dışına gittiğim uçuşlarda özellikle yatı görevlerimi veya tatile gittiğimde paylaşmak istiyorum. Bayağı bir farklı olacak. Dediğim gibi heyecanlıyım. Evim havalimanına çok yakın. Yaklaşık herhalde 15-20 kilometre falan. Bayağı da kolay oldu. Ne kadar toparlanırsınız toparlayın valizlerinizi. Havalimanına girmek özellikle Amerika uçuşlarında çok daha zor oluyor. Normal güvenlikten geçtikten sonra oranın kendine göre güvenlik kontrolleri oluyor. Pasaportunuzu pasaport polisi dışında da kontrol ediyorlar. Amerika uçuşu biraz daha meşakkatli ve zor. Bakalım havalimanında görüşürüz. İstanbul Havalimanı'nın girişi. Böyle bir boyama yaptılar. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Grafiti çizdiler havalimanının girişinde. İstanbul'la ilgili öğeler var. Filli boya yapmış. Zaten kendi reklamında yazmış. Görmeyenler varsa bayağı başarılı. Havalimanına geldik. Arabamızı park ettik. Zaten benim otopark üyeliğim olduğu için gayet basit biliyorum buraları. İlk güvenlikten geçtik. Güvenlikten geçtikten sonra valizlerimizi teslim edeceğiz. Daha sonra da ikinci güvenlikten geçip pasaport kontrolü yapıp arındırılmış sahaya geçmiş olacağız. Duty free'lerin olduğu bölüm. Daha sonra da uçağımızı bekleyeceğiz. Saat şu an 12'yi 10 geçiyor. Erken geldik. Gayet güzel oldu. Böyle rahat rahat seyahat etmeyi seviyorum. Girene kadar nelere baktılar? Güvenlik kontrolü bu arada İstanbul Havalimanı'nda bir hayli iyi. Gayet detaylı kontrol ettiler. Ben de random kontrole takıldım. Yani rastgele bazı kişileri daha detaylı kontrol ediyorlar. Beni daha detaylı kontrol ettiler. Çantaları açtılar. Amerika uçuşları için özel bir kontağı burası. Burada yine sizin biletinize bakıyorlar. Daha önce nereye seyahat ettiğinizi sorguluyorlar. Valizlerimizi teslim ettik. İlk pasaport kontrolü oldu. Hatta Covid-19 ile ilgili test olup olmadığımızda da valizleri teslim ederken baktılar. Sırada ikinci güvenlik var. Pasaport var. Onları geçeceğiz. İstanbul Havalimanı bir hayli büyük. Aslında dezavantaj gibi gözükse de bence gayet güzel. Ferah ferah. Özellikle bu Covid döneminde insanlarla sosyal mesafenizi koruyarak seyahat edebiliyorsunuz. Ben onun için çok beğeniyorum burayı. Evet biraz uzak belki şehri ama zamanla yakınlaşacaktır. Metroda açılıyor zaten çok yakında. Çok kalabalık değildi. Uçak gerçi dolu. Uçağa baktım ne kadar yolcu var diye. Biz pas uçtuğumuz için müsaitlik durumuna göre uçabiliyoruz. Aksi halde uçağa binemiyoruz. Şu an müsait. Biletimi aldım. Güvenlikten geçeceğim.
Daha sonra pasaporttan geçip diğer tarafa geçmiş olacağım. Böyle eğer uluslararası uçuş yapmak istiyorsanız valla şiddetle tavsiye ederim İstanbul Havalimanı. Bunun için birebir sosyal mesafenizi koruyup seyahatinizi güvenle yapabilirsiniz. Biraz havalimanını göstermek istiyorum size. Pasaporttan da geçtikten sonra artık arındırılmış sahadayız. İstanbul Havalimanı'nda arındırılmış sahada, yani duty free'lerin ve mağazaların olduğu bölüm çok büyük. Bütün ünlü markaların mağazaları var. Birazdan size de göstereceğim. Bu arada havalimanı bayağı yoğun. Yani Covid olmasına rağmen gerçekten uluslararası uçuşlar yoğun devam ediyor. Bayağı bir yolcu var. Böyle etrafı size bir göstereyim. Şöyle bakarsanız burası ikinci güvenlikten sonra, pasaporttan geçtikten sonraki bölüm. Nasıl? Bayağı yoğun değil mi? Öyle. Şimdi uçağın kapısına doğru yürümeye başladım. A2'de uçağımız. Merak ediyorum hangi uçak tipi olduğunu. Muhtemelen Boeing 777. Çünkü Miami'ye İstanbul'dan Boeing 777 kilosu uçuyor diye biliyorum. Belki başka bir uçak tipi olur. O zaman da bana sürpriz olmuş olur. Bayağı bir ürün var. Bak neyi göstereceğim şimdi. Geleneksel Türk lezzetleri var mesela. Lokum. Lokum satıyorlar. Çikolata satıyorlar. Böyle ürünler. Çok fazla yolcu var. Biraz Lego mağazasına bakacağım. Lego mağazası yeni açılmış. Daha önce yoktu. Biraz Legolara bakalım. Sonra devam edelim. Bakalım. Etrafta bisikletle dolaşan görevliler bile var. İlk defa Türkiye'de bu kadar büyük bir Lego mağazası görüyorum. Şimdi kapıya doğru yürüyorum. Uçağın kapısında görüşürüz.
uzun bir yolculuğun ardından sonunda otele geldim. 12 saat zaten uçuş sürdü. 2 saat önce evden çıktım. 1 saatte otel sürdü. 15 saattir yollardayım. Ama sonunda otele geldim. Aslında çok yorulmadım. Sabah saat 5 şu an Türkiye'de. Burada da akşam saatleri. Gece yarısı yani. Öyle güzel bir yolculuk geçti. Bu videoda böyle olsun. İlk defa bir seyahatimi vlog şeklinde size çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz videolar görmek istiyorsanız seyahatle ilgili yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Zaten Miami'de videolar çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.